Çoğu insan evcil hayvan edinmeyi sever. Hatta bazıları birden fazla evcil hayvan edinirler. İnsanların en iyi dostları olan evcil hayvanları aynı zamanda sadıktırlar. İnsanlar evcil olarak besledikleri hayvanların bir gün etlerini yiyebilmek için cinayete meyilleneceklerini düşünmezler. Bir ev kedisi ya da büyük bir domuz. Evcil arkadaşlarımızın acıktıklarında yüzlerini insanlara döndüklerini gösteren birçok olay var. Şimdi tüylü arkadaşlarımız şüphelenmeden ve sizi de bu listeye dahil etmeden önce abone ol butonuna bastığınızdan emin olun. Kötü köpek. Polisler Liverpool rezidansındaki eve girdiklerinde ölü birini bulacaklarını düşünüyorlardı. Karşılarında gergin halde bekleyen bir Bull Terrier cinsi köpek vardı. İlk başta sahibi öldüğü için üzülen bir köpek olduğunu düşündüler. Ya da belki de köpeğin gergin ve üzgün görünmesinin sebebi oldukça rahatsız edici bir şeyler mi yemesiydi. Gerçek birkaç gün içinde ortaya çıktı. Köpek sahibinin cesediyle ziyafet çekmişti. Araştırmalar sonucunda köpeğin sahibini öldürdüğüne dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Bu köpeğin ne olacağı merak konusu olarak kaldı. Muhtemelen barınaklardan birinde tek başına koruma altına alınmıştır. Sıkıntılı köpek sürüsü. Köpeğin birisini yemesi kulağa oldukça rahatsız edici geliyor. Andre Lumboga 14 gün boyunca evinden uzaktaydı. Eve döndüğünde 7 köpeği de onu gördükleri için gerçekten sevinmişlerdi. Köpekler günlerce aç kalmışlardı. Bu yüzden sahipleri kapıya yaklaştığında köpekler pizzacı geldiğinde sevindiğimiz gibi sevinmişlerdi. Lumboga kapıyı açtığında evcil hayvanlarının saldırısına uğradı. Köpekler sahiplerini vahşice yediler. Komşularından biri eve uğradığında Andre'nin parçalanmış vücut kalıntılarını buldu. Evcil aç kedi. Kedilerin bizlerden daha kibirli olduklarını herkes kabul eder. Peki evinizde öldüğünüzde onlar için bir açık büfe olabileceğinizi biliyor muydunuz? Janet bunu sonradan öğrendi. Günlerdir ondan haber alamayan komşuları polis çağırdı. Eve gelen polisler içeri girdiklerinde ev sahibinin ölüsünü buldular. Daha rahatsız edici olan şey ise kedinin cesetle ziyafet çekmesiydi. Duruma bakıldığında acıkan kediler sadaketten uzaklaşıp sahiplerini yiyebiliyorlar. Hamster cinayeti. Küçük ve tüylü bu canlılar kafeslerde yaşarlar. Birbirlerini yedikleri de bilinmektedir. Fakat hamsterların birer küçük Hannibal Lecter haline gelebileceklerini kim düşünebilir ki? Bir olayda 43 yaşındaki kadın evcil hayvanı olan hamster ile evinde ölü bulundu. Otopsi ve soruşturma bir hayli rahatsız edici şeyler ortaya çıkardı. İlk olarak kadının vücudunda ısırık izleri tespit edildi. En kötüsü ise hamster yuvasında deri, yağ ve kas dokusu parçaları bulunmasıydı. Bu oldukça rahatsız edici. Kertenkele. Ronald Huff, egzotik evcil hayvanlarla ilgilenirdi. Geleneksel sıkıcı evcil hayvanlar yerine o bunu tercih ediyordu. Huff birkaç gün ailesini aramayınca ailesi endişelendi ve polisi aradı. Polisler Huff'ın evine gittiklerinde geriye kalan vücudunu yerde ölü halde buldular. Kertenkele sürüsü Huff'ı yemişti. Acıkmış su aygırı. Aslına bakılacak olursa evcil hayvan olarak bir su aygırı edinmek gerçekten kötü bir fikir gibi geliyor. Onlar büyük ve gürültülü. Ayrıca bir su aygırı düzenli olarak nasıl beslenir? Güney Afrikalı Marius Els'in evcil hayvanı bir su aygırıydı. Yıllarca tüm uyarılara rağmen çiftliğinde su aygırını besledi. Uyarıları dinlemeliydi. Birkaç yıl önce Els'in cansız bedeni nehir sularının üstünde sürüklenirken bulundu. Bedeninde yapılan incelemelerde vücudunun su aygırı tarafından çiğnenmiş olduğu ortaya çıktı. Doğal içgüdü. Evcil hayvan olarak yılan sahibi olan insanlar onları çok severler ve yılanlar için söylenen kötü şeylerin medyanın uydurması olduğunu iddia ederler. Bu hikaye bunun tam tersi olabilir. Grant Williams 12 metre uzunluğunda bir pitonun sahibiydi.
Bir gün komşuları Williams'ı evcil hayvanı olan pitonu tarafından sarılı halde ölü olarak buldular. Uzmanlara göre yılan tavuk kokuyordu ve daha fazla beslenme ihtiyacı duymuştu. Ne yazık ki Williams yılanın yanındaki beslenebileceği tek canlıydı. Aç yılanın sadece doğal içgüdüleri ortaya çıkmıştı. Gelincik trajedisi. Çok az insan bir gelinciğin evcil hayvanı olmasından hoşlanır. Peki niye çok az insan? Onlar küçük, sevimli ve eğlenceliler. Tabi bir de küçük sivri dişlere sahipler. Missouri'li aile bir sabah bebek ağlaması sesiyle erkenden uyandılar. Bebeklerinin acıktığını ya da altını pislettiğini düşündüler. Fakat bebeklerini ellerindeki 7 parmağın gelincik tarafından yenilmiş olduğunu görünce şok oldular. Hayvan öldürüldü ve bebeği hemen hastaneye götürdüler. Domuz gıcırtısı. Bir gün Terry Vencer Garner domuzlarını beslemek için yanlarına doğru gitti. Bu gayet normal bir şeydi. Terry eve dönmeyince ailesi bir şeylerin ters gittiğini düşündü. 69 yaşındaki adamın kalıntıları domuzların olduğu yerde bulundu. Evcil domuz saldırıları nadirdir fakat duyulmamış değildir. Garner'ı domuzların yemeği yapan olayın geçirdiği bir kalp krizi sonucu olduğu düşünülmektedir. Korku seansı. Bazen evcil hayvanlar ortamı gerçek bir kabusa dönüştürebilir. Alman Mark Vogel, egzotik evcil hayvanlarını kafeslerde beslerdi. Aralarında Bettina adında bir örümcek türü olan kara dul da vardı. Vogel'den haber alınamayınca eve polis kontrole geldi. Polisler eve geldiğinde Vogel'in cesedinin korkunç manzarasıyla karşılaştılar. Ağzı ve burun delikleri örümcek ağlarıyla kaplıydı. Ek olarak bazı sürüngenler etrafında dolaşıyordu ve evcil termitler de bedenindeydiler.